Almanya'da herkes üniversite okumak hakkında konuşuyor, evet. Peki ya mezun olduktan sonra? İş bulmak gerçekten kolay mı? 1 sene, 2 sene çalıştıktan sonra bu tecrübe gerçekten değerli sayılıyor mu? Ne kadar sürede iş bulunuyor? İş değiştirmek mümkün mü? Maaşlar nasıl? Alım gücü ne durumda? Bütün bunları ve çok daha fazlasını bugünkü videomuzda konuşuyoruz. Hazırsanız başlayalım. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Emre. Bugün Münih'in Nymphenburg Sarayı'ndayız. Burası gerçekten güzel, barok mimariye sahip bir saray. 1664 yılında yapımına başlanmış ve Wittelsbach Hanedanlığı'nın yazlık sarayı olarak kullanılmış. Çok ilginç bir bilgi. 2. Ludwig burada doğmuş, bu yazlık sarayda doğmuş. Kimdi bu adam? Hepimizin bildiği Neuschwanstein Kalesi var ya, Disney'in de logosundaki kale. İşte o kaleyi yaptıran adam arkadaşlar. Wagner hayranı, sanat düşkünü. Hani bir kaçış noktası olarak adam öyle bir saray yaptırmış. Şu anda böyle bir hanedanın yazlık sarayı olarak kullandığı bu sarayın bahçesinde gezeceğiz. Ve size videonun başında bahsettiğim gibi Almanya'da çalışma hayatı hakkında konuşmak istiyorum. Tamamen kendi tecrübelerimden yola çıkacağız. Bundan yaklaşık 2 sene olmuş olabilir. Almanya'da Künzelsau şehrinde çalışırken sizlere bir video çekmiştim. O videodan sonra aslında başıma birçok şey geldi. Şu anda Münih'te yaşıyorum, taşındım, ikinci işverenim vesaire. Alanımda ilerlemeye devam ediyorum. Bugün sizlere bunların hepsini anlatacağım arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Aynı zamanda çok güzel bir Telegram grubumuz da var. O halde hiç uzatmıyorum ve videoya geçiyorum. Burayı çekerken bir gelin damada da denk gelmiş olduk. Öncelikle neden bu video çekme ihtiyacı hissettim? Çünkü o videoyu çekmenin üzerinden gerçekten zaman geçti arkadaşlar. O zamanlar daha 1 yıllık bile tecrübem yoktu sanıyorum. Şu anda 2 yılı geçmiş durumda ve 2 tane işveren görmüş durumdayım. Bir kere iş değiştirdim vesaire. Size bugün aslında burada tecrübenin 1 sene bile olsa ne kadar önemli olduğunu göstereceğim. Bunları anlatmak istiyorum. Tamamen kendi tecrübelerimden yola çıkarak. Öncelikle ben neden iş değiştirdim? Aslında çok güzel bir soru. Benim için arkadaşlar ilk işin çok fazla nerede olduğu önemli değildi. İlk önceliğim benim tecrübe kazanmak, tam zamanlı bir işe girmek. Orada biraz takılırım. Sonrasında daha istediğim, daha kriterlere uygun bir yere geçerim diye düşünüyordum. Bununla birlikte Bielefeld'den, bana Bielefeld küçük bir şehir olarak geliyordu. Buradan Künzelsau adlı bir yere geçtim. Burayı büyük ihtimalle ilk defa duymuşsunuzdur. Burayı arkadaşlar Almanlar bile bilmiyor. Yaklaşık 15.000 nüfusu olan bir yer. Öte yandan çalıştığım yer gerçekten büyüktü. Yaklaşık 25 Avrupa ülkesinde aktif ve toplam çalışan sayısı neredeyse Künzelsau kadar olan bayağı büyük bir şirketti aslında. Yani Almanya harbiden böyle. Küçücük şehirlerden kocaman şirketler çıkabiliyor. Çok ilginç bir ülke bu açıdan. Her ne kadar oradaki iş arkadaşlarım gayet iyi olsalardı arkadaşlar, iş yaşam dengesi denilen bir şey var ve benim için bu work-life balance denilen durum zamanla kaybolmaya başlamıştı. Onu fark ettim. Bir çılgınlık yaparak iş bulmadan işten çıktım. Burada şöyle oluyor. İşten çıkış dilekçesini insan kaynaklarına vermeniz gerekiyor. Bunu verdikten hemen sonra işten çıkmıyorsunuz. İş sözleşmesine göre değişir. Benim sözleşmemde ve genelde 3 ay olarak belirtilir. Ben de bu belgeyi verdikten sonra, bu dilekçeyi verdikten sonra 3 aylık bir vaktim vardı. Benim sözleşmemde sadece dilekçeyi vermeniz yetiyordu. Bir sebep belirtmeniz gerekmiyordu. Neden işten çıkıyorsun, çıkmak istiyorsun vesaire diye. Ancak ben yine de belirtmiştim. Çünkü bunu yöneticiler falan okuyormuş. Dedim okusunlar. Yani oradaki kendi tavrımı koydum ortaya. Dedim böyle bu iş böyle gitmez vesaire. İş arkadaşlarım dediler ki ya hani bu iyi bir fikir mi sence? Çünkü iş bulmamışsın, direkt işten çıkıyorsun. Ben de biraz piyasaya bakmıştım. Dedim 3 ayda bulurum herhalde vesaire. Biraz da genç olmanın ve buraya ben zaten sonradan gelmiş bir insanım. Hani her yerde yaşayabilirim diye düşünüyordum. O açıdan dedim çıkayım gitsin bakalım. Biraz bende de harbiden bu noktada kervan yolda düzülür mantığı oldu. Ama iş arkadaşlarım dediğim gibi çok iyilerdi ve bana şey dediler. Sakın buradan Heilbronn'a falan gitme. Ya Stuttgart'a git ya Münih'e git dediler. Ben de bugün Münih'teyim. Gerçekten mutlu olduğumu söyleyebilirim arkadaşlar. Peki ne kadar sürede iş buldum? Dediğim gibi tam 3 aylık vaktim vardı. Ancak ben 2 haftada iş teklifi aldım. Görüşmeler oldu. Şirket, şu an çalıştığım şirket bana biz seni yanımızda aramızda görmek istiyoruz. Sözleşme imzalayabiliriz vesaire diye. Bu arada şu an çok tatlı bir çift görüyoruz. Bir aile. Çocukları da var. Bir kaz ailesi. Şöyle güzel bir ortamdayız arkadaşlar. Ben bu 2 haftalık sürede öyle bir iş buldum ki normalde biliyorsunuz motivasyon yazısı yazmak gerekiyor. Genelde şirketler ilan açtıklarında senden CV'nin yanında bir de motivasyon yazısı görmek istiyor. Ben ilk etapta motivasyon yazısını yazmadım bile. Çünkü işte Stepstone'da, LinkedIn'de falan Easy Apply ya da Schnelle Bewerbung diye bir şey var. Sadece CV'nizi yolluyorsunuz. O kadar. Ben o şekilde birkaç yere başvurdum diyebilirim. Ama şunu fark ettim. Burada işte bunu altını çizmek istiyorum. Sadece 1 yıl Almanya'da tam zamanlı çalışmış olmama rağmen o bile gerçekten çok fark etmişti. Herkes bana pozitif dönmeye başladı. En azından bir kere görüşüyorlardı falan ki çok fazla yere de başvurmadım. Benim Münih'i seçmemde, yani buradaki işvereni seçmemde birkaç sebep oldu arkadaşlar. Birincisi ben yatay hiyerarşi seven bir insanım. Yani bey, hanım falan demek istemiyorum. Bana da Emre Bey denilmesini istemiyorum. Emre denilmesini daha çok seviyorum aslında. Bizim şu an çalıştığımız şirkette bu şekilde. Mesela kravatla falan gitmene gerek yok. Yani Metallica tişörtüyle bile
gidebilirsin çalışmaya. Bu gerçekten harika bir şey. Bununla birlikte tabii ki Münih. Burada her ne kadar kiralar pahalı olsa da Künzelsau'da çok gerçekten küçüktü arkadaşlar. Ve günün sonunda burada maaşlar daha yüksek. Kira artışıyla benim buradaki iş değişikliğinden sonra maaş artışım hemen hemen birbirini karşıladı diyebilirim. Aslında karşılamasaydı bile ben buraya gelmeyi düşünüyordum. Çünkü bir noktadan sonra insan sıkılıyor ya gerçekten. Künzelsau'da tamam çok tatlı bir yer olabilir ama gerçekten çok küçük bir yer. İnsan bir noktadan sonra biraz aksiyon arıyor. Biraz böyle gezmek istiyor. Bir de İstanbul'da doğduysanız benim gibi nasıl desem o şehrin anonimliğini görmek istiyorsun yani gerçekten. Size biraz şirketimizden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ben controller olarak çalışıyorum. Finans departmanında yani. Ya da finans alanında diyeyim. Tam olarak ne yapıyorum? Finansal olarak ay kapanışını yapıyorum. Ay kapanışı her zaman bir önceki ayın kapanışı demektir. Mesela şu an Nisan ayındaysak Mart ayının kapanışını yaparsın vesaire. Bununla ilgili bazı karışık hesaplamalar var. Onlardan sorumluyum diyebilirim. Sadece bizim Münih'teki şirketimiz için değil. Biz Köln merkezli bir grubun parçasıyız. Köln'deki bir şirket içinde benzer işler yapmaktayım. Ya da satışları sisteme girmek ya da sistemdeki verilerin güncel kalması gibi işlerim var. Ya da forecast tahminler. Yılda 2 kere yapılıyor. Ya da bütçe, şirketin bütçesini oluşturma. Fatura kesiyorum. Biraz muhasebesel işler de yapıyorum. Yani tam muhasebe gibi değil aslında. Bence muhasebe biraz daha tek düze geliyor bana. Benim işim biraz daha yaratıcılık da isteyen ve yasalar çerçevesinde oluşturulmuş oyun alanında senin oynamanı sağlayabilen, şirketi o açıdan etkileyebildiğin bir meslek. Şirketimiz ise arkadaşlar bir medya şirketi diyebilirim. Gerçekten zevkli. Hatta ben buraya gelirken benim YouTube kanalım da burada bir rol oynadı. Benim YouTube kanalımın olması bayağı ilgilerini çekti. Hatta işte onlara link falan atmıştım. Bayağı beğenmişlerdi. Profesyonel duruyor. Bayağı insanlara yardımcı oluyorsun falan filan demişlerdi. Benim aslında hobim olan YouTube kanalı, video çekme olayı bana iş başvurusunda avantaj sağladı. Bu da gerçekten benim için çok tatlı ve güzel bir detay oldu. Peki arkadaşlar, Almanca bilmek bu noktada nasıl bir rol oynuyor? Çok önemli bir rol oynuyor. Bunu söyleyebilirim. Almanya'da İngilizce iş yapan birçok şirket var. Çok uluslararası şirket var. Öte yandan Almanca bilmek tabii ki de çok önemli. Yani Türkiye'de Türkçe bilmek gibi düşün. Çok büyük bir avantaj sağlıyor. Aslında bana da sağladı diyebilirim. Özellikle Türk Alman Üniversitesi'ni CV'mde yazdım evet ama hani tabii ki bunu Almanlar pek bilmiyorlar. Yani Almanya'da değil de Türkiye'de Almanca öğrenmeye başladığım konusunu pek bilmiyor oluyorlar. Ve bana mesela ben 3 senedir 4 senedir burada yaşadığımı söylediğim zaman nasıl ya bayağı iyi Almanca konuşuyorsun vesaire diyorlar. Aslında bu noktada bu bana avantaj sağladı. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. İkincisi arkadaşlar dışa dönük olmak. Mesela burada benim iş arkadaşlarım gerçekten çok iyiler. Bayağı iyi insanlar ve onlar da dışa dönükler. Ve bana şunu söylediler. Mesela sen gerçekten buraya bayağı uyum sağlamış falan, entegre olmuş bir adamsın. Ne bileyim ben olduğum gibi davranıyorum. Önyargılı bir insan değilim. Öyle olunca insanlar da size önyargısız yaklaşıyor. Senin kültürünü merak ediyorlar. Senin hakkında başka şeyler öğrenmek istiyorlar falan. Ben bunu bayağı güzel ve değerli buluyorum arkadaşlar. Peki gelelim fasulyenin faydalarına. 2 seneye aşkın süredir Almanya'da tam zamanlı çalışıyorum. Burada master okudum vesaire. Yani bence artık kayda değer bir tecrübe oldu burada. Memnun muyum? Keşkiler mi biriktiriyorum? İyi kiler mi biriktiriyorum burada? Özetle şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Hiçbir şey size altın tepsiyle sunulmuyor. Bunu belki her videomda söylüyorumdur. Burada insanlar gelince kimisi böyle her şeyin bir anda çözülmüş, her şeyin çok iyi olacağını falan düşünüyor. Çünkü ben de dahil olmak üzere buraya gelen birçok insanın temel motivasyon sebebi Türkiye'deki sıkışmışlık hissiyatı. Hepimizde böyle bir sıkışmışlık var değil mi? Burada evet o yok ama burada da farklı zorluklar oluyor. Mesela dil bariyeri. Mesela buraya bir anda geliyorsun, hiçbir arkadaşın yok. Bunlarla mücadele etmek ya da yepyeni şeyler. Mesela atıyorum evde belki su faturası, elektrik faturası falan bunları ailen ödüyor. Ama burada bunların hepsini sen yapmak zorundasın. Yurt bulmak zorundasın, taşınmak zorundasın. Bütün bunların hepsini sen yapmak zorundasın. Burada bir zaman yönetimi de var. Bir taraftan eve gelince yemek yapacaksın, bir taraftan derslerine bakacaksın. Ondan sonra mezun olunca iş arayacaksın, iş bakacaksın. Nasıl iş aranır onları öğrenmen lazım falan filan. Yani bunlar gerçekten kolay değil arkadaşlar. Ben de bu zorlukları yaşadım. Günün sonunda emeğimin karşılığını aldığımı düşünüyorum bu arada. Bunun temel sebebi şu anda mesela dünyanın pahalı şehirlerinden birisi bence Münih. Avrupa'nın da öyle. Zaten Almanya'nın da en pahalı şehri. Metrekare açısından kiralar hakkında konuşuyorum. Mesela İstanbul'da öyle değil mi? Ben İstanbul'da şu an bir beyaz yakalı olsaydım asla tek başıma bir eve çıkamazdım. Şu anda tek başıma bir eve çıkmış durumdayım. Hatta kardeşim bana taşındı. Hatta şu anda birçok şeyi satın alabiliyorum. Evet hani buradaki ikinci Ludwig gibi bir hayatım yok. Ama yine de güzel bir hayatım olduğunu düşünüyorum. Zaten güzel hayat nedir, mutluluk nedir? Bu biraz kişisel bir cevap olabilir. Bu soruya vereceğiniz cevap. Ama bana göre insan onuruna yaraşır bir hayat sürmek en önemlisi. Bence mutluluğun tanımı diye düşünüyorum. Buradan kariyer planlaması yapan arkadaşlara da seslenmek istiyorum. Meslek seçerken master okuduktan sonra bile insan tam olarak işte şunu yapmak istiyorum diyemeyebiliyor. Mesela ben de onlardan birisiydim. Biliyorsunuz lisans olarak Türk-Alman'da işletme okudum. Burada da Bielefeld Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ya da FH Bielefeld'de International Business Management okudum. Aslında ikisi de nasıl desem
daha genel tanıma sahip bölümlerdi. Dolayısıyla bir finans, HR, marketing gibi çok net sınırları olan bölümler değillerdi. Ben de bu yüzden aslında bunun bir avantajı da olabilir. Hem finans hem de marketingle ilgili işlere başvurdum. Aslında ben hep marketingi daha çok sevdim. Fakat sonra şunu fark ettim. Finans alanında daha çok iş var. Finansı da aslında ben seviyorum. Fırsatlar var. Ve kendi kendime şunu sordum. İki alandan birini seçersem hangi alanı, seçmediğim hangi alanı kendi başıma daha çok öğrenebilirim? Marketing mi, finans mı? Tabii ki marketing. Finans bence daha derin. İş yerinde mesela öğrendiğin şeyleri günlük hayatta öğrenemeyeceğin, bilgilere sahip olabileceğin, detaylara sahip bir alan. Yani burada demek istediğim şey şu arkadaşlar. Eğer şu anda bu videoyu izliyorsan ve ne okusam ya da bu bölümü bitirince tam olarak hangi alanda çalışacağım bunu bilmiyorum diyorsan hiç endişelenme. Ben de öyleydim. Tamamen aynı yollardan geçtim ve aslında biraz da gerçekten tam zamanlı iş sayesinde bunu daha iyi anlayabiliyorsun. Bir güzel haber de şu, burada iş tanımları Türkiye'nin aksine daha geniş yapılmakta. Alan değiştirmeniz de mümkün bu konuda. Evet arkadaşlar, tam bir sohbet videosu oldu aslında. Benim için de iyi oldu. Resmen hani yanımdaymışsınız gibi bir video oldu. Ben de öyle hissettim. Toparlayacak olursam, öncelikle şunu unutmayın. Burada bir yıllık iş tecrübesi bile çok önemli. Bence ilk önce eğer eli yüzü düzgün bir şirketse, lokasyon çok ama çok kötü değilse, ilk işinizin nerede olduğu, hangi şirket olduğu çok önemli değil ama bana göre büyük bir şirket olması daha avantajlı olabilir. Çünkü büyük şirketlerde daha çok şey öğrenebilirsiniz. Bu size avantaj sağlar. Biraz çalıştıktan sonra gördüğünüz gibi iş değiştirmek çok daha kolay. İlk işinizin lokasyonu iyi olmasa bile ondan sonra öyle bir yere taşının ki orada iş değiştirseniz bile ev taşımak zorunda kalmayacağınız bir yer olmalı. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Almanya'da çalışmak nasıl? İş yaşam dengesi nasıl? Siz emeğinizin karşılığını alabiliyor musunuz? Bu konuda neler söylersiniz? Gerçekten yorumlarınızı merak ediyorum arkadaşlar. Videoyu lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun. Ailemizin birer parçası olun. Instagram'da çok aktifiz. Telegram'da harika bir grubumuz var. Hepsinin linki açıklamalar kısmında mevcuttur. Kendinize çok iyi bakın. Ben Emre, Münih'ten herkese selamlar.